Finansal durumunu tamamen değiştirmek için ihtiyacın olan tek şeyin sadece 4 basit cümle olabileceğini hiç aklına getirir miydin? Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Kesinlikle. Bugün Hawaii kökenli bu kadim arınma tekniği yani Ho'oponopono'nun cüzdanınla olan ilişkini nasıl kökten değiştirebileceğini keşfe çıkıyoruz. Amacımız çok net aslında. Evet, amacımız o en derindeki zihinsel blokajları, o asla yetmez korkusunu temizlemek ve bolluk kapılarını arınamak için bu 4 cümlenin ardındaki gücü anlamak. Bu yöntemin en büyük savunucularından Dr. Joe Vitale, bu felsefeyi hayatının merkezine koyduğunda kelimenin tam anlamıyla evsizdi. İşte biz bugün bu inanılmaz dönüşümün sırlarını deşifre edeceğiz. Harika bir başlangıç noktası bu. Çünkü bu yolculuğa çıkarken kabul etmemiz gereken temel bir zemin var. Ho'oponopono felsefesi diyor ki sorun dışarıda değil, Tamamen içeride. tamamen içeride. Yani sorun gelen faturalar değil, artan masraflar ya da patronunun talepleri değil. Sorun bizim bu olaylara yüklediğimiz anlamlar, zihnimizde tekrar tekrar oynattığımız o eski kısıtlayıcı anılar ve inançlar. Hmm. Doktor Vitale'nin o meşhur sözü tüm bu sohbetin anahtarı olacak aslında. İçinizdekileri temizlediğinizde dışarıdaki her şey mümkün hale gelir. Değişim yani banka hesabında değil, zihninde başlıyor. İşte bu. Tüm denklemi resmen tersine çeviren bir bakış açısı. Genellikle dış koşulları düzeltmeye çalışırız ki içeride iyi hissedelim. Bu ise tam tersini söylüyor. Aynen öyle. Peki madem her şey içeride, o zaman bu içsel temizliği yapan o meşhur 4 sihirli cümle ne? Kaynaklar Doktor Ihala Kala Hevlen tarafından modern dünyaya uyarlanan bu 4 ifadeden bahsediyor. Özür dilerim, Evet. lütfen beni affet, teşekkür ederim ve seni seviyorum. Bu kadar. Yani bir çocuk tekerlemesi kadar basit geliyor kulağa. Basitliği dehasının bir parçası aslında. Bu cümleler bilinçaltının dilini konuşan anahtarlar gibi. Anahtarlar, güzel benzetme. Ve en güzel yanı kaynakların da belirttiği gibi katı bir kuralı yok. Belirli bir sırayla söylemek, sesli olmak ya da özel bir ritüel yapmak zorunda değilsin. Önemli olan niyet ve o anki hissiyat. Bazen sadece teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim diye tekrarlamak bile o an ihtiyacın olan enerjiyi harekete geçirebilir. Yani görünüşteki basitliğin ardında her bir cümlenin evrensel bir yasayı harekete geçiren çok derin bir anlamı var. O zaman bu anlamları biraz daha deşelim. Özellikle de bolluk ve bereketle nasıl bir bağlantıları var? Özür dilerimle başlayalım. Yani finansal bir sıkıntı yaşarken neden özür diliyoruz ki? Sanki bir hata yapmışız gibi. Bu çok önemli bir ayrım. Buradaki özür bir suçluluk duygusundan kaynaklanmıyor. Değil mi? Hayır, hiç değil. Bu %100 sorumluluk almanın bir ifadesi. Özür dilerim dediğinde aslında şunu beyan ediyorsun. Farkında olarak ya da olmayarak içimde taşıdığım hangi program, hangi anı bu finansal sıkıntıyı hayatıma çektiyse onun varlığı için üzgünüm ve sorumluluğu alıyorum. Anladım. Bu kurban rolünden çıkıp yaratıcı koltuğuna oturmanın ilk adımıdır. Suçu ekonomiye, şansa ya da başkalarına atmayı bıraktığın an gücü geri alırsın. Anlıyorum. Bu bir kabulleniş. Evet, bu benim realitem ve bu realitenin kaynağı benim içimde. Bu güçlü bir ilk adım. Peki ya sonrası? Lütfen beni affet. Bu kısım benim için hep biraz havada kalıyor. Kimden af diliyoruz? Kendimizden mi, evrenden mi, ilahi bir güçten mi? Bu cümlenin arkasındaki psikoloji tam olarak ne? Harika bir soru çünkü bu en çok kafa karıştıran kısım. Bu af her üçünden de aynı anda isteniyor olabilir. Anlamı şu, kendime bolluk ve berekete layık görmemeni engelleyen bu hatalı programlama için, Vay, atalarımdan bana miras kalan ve farkında bile olmadığım kıtlık bilinci için, bu negatif veriyi içimde barındırdığım için beni affet. Bu bir arınma talebidir. arınma. Evet, bilinçaltındaki o virüslü dosyayı silmek için ilahi bir delete tuşuna basmak gibi düşünebilirsin. Kendi başına temizleyemeyeceğin kadar derin olan programlar için yardım istemektir aslında. Sonraki adım ise teşekkür ederim. Bu daha tanıdık bir enerji. Ama sanırım burada da bir nüans var. Henüz ortada olmayan bir bolluk için mi teşekkür ediyoruz? Tam olarak. Teşekkür ederim demek, şükran enerjisini anında aktive eden en güçlü araçlardan biridir. Henüz cüzdanına girmemiş olsa bile, yolda olan, senin için hazırlanmış olan bolluk ve bereket için şimdiden minnettarlığını sunarsın. Geleceğe bir yatırım gibi. Evet, bu evrene şu mesajı gönderir. Sana güveniyorum, ihtiyacım olanın bana verileceğini biliyorum. Ayrıca mevcut durumunda sahip oldukların için de bir şükrandır. Belki bankanda çok para yok ama başını sokacak bir evin, yiyecek yemeğin var. O an sahip olunan en küçük şeye bile teşekkür etmek, evrenin daha fazlasını göndereyim demesini sağlayan bir frekans yer. Ve geldik son cümleye, belki de en güçlüsüne. Seni seviyorum. Bu kime söyleniyor? Özellikle para konusunda bu cümleyi kullanmak biraz garip gelebilir. Parayı sevmek genellikle açgözlülük gibi olumsuz şeylerle ilişkilendirilir ya. İşte bu, parayla olan en büyük sınavlarımızdan biri. Seni seviyorum cümlesi, en yüksek titreşimli şifa enerjisidir. Korkuyu, endişeyi, kıtlığı eriten tek güç sevgidir. Tek güç. Evet. Bu sevgiyi önce kendine, sonra evrene, sonra da paranın enerjisine yöneltirsin. Para enerjisi, seni seviyorum.
Hakkında taşıdığım tüm olumsuz yargılar, korkular için üzgünüm. Hayatıma kolaylıkla ve neşeyle akmana izin veriyorum demek, bu parayla olan kavgalı, bozuk ilişkini onarmak gibidir. İlişkiyi onarmak. Aynen. Parayı bir düşman ya da ulaşılması zor bir hedef olarak değil, hayatı kolaylaştıran bir enerji, bir araç olarak sevgiyle kucaklamaktır. Bu 4 cümle bir araya geldiğinde tam bir zihinsel ve ruhsal sıfırlama döngüsü yaratır. Bu döngü kulağa çok güçlü geliyor. Sorumluluk al, arınma talep et, şükret ve sevgiyle mühürle. Ama aklımdaki soru şu. Bu içsel temizliği yapmak ay sonunda banka hesabımdaki rakamları somut olarak nasıl etkiler? Yani teoriden pratiğe geçiş tam olarak nerede ve nasıl oluyor? Kaynaklarında Doktor Vitali'nin bu konuda harika bir metaforu vardı sanırım. Evet, kanalı genişletme metaforu. Bu, Ho'oponopono'nun pratikte nasıl çalıştığını anlamak için kilit bir kavram. Vitale diyor ki, siz zaten para çekiyorsunuz. Cüzdanınızda, hesabınızda bir miktar para var. Sorun paranın olmaması değil. Değil mi? Sorun kanalın dar olması. Yapmanız gereken şey kanalı genişletmek. Bu fikir bende bir aydınlanma yarattı gerçekten. Çünkü hep yoktan var etme stresiyle düşünmeye programlanmışız. Hiç param yok, nasıl para yaratacağım diye düşünüyoruz. Ama akışın zaten var olduğu ve benim sadece o kanalı tıkayan kendi inançlarımı, korkularımı temizlemem gerektiği fikri bu her şeyi değiştiriyor. Kesinlikle. Çok daha ulaşılabilir ve daha az stresli bir hedef gibi hissettiriyor. Kesinlikle. Kıtlık bilinci hiç yok der. Bolluk bilinci ise biraz var, demek ki akış var, şimdi bu akışı nasıl güçlendirebilirim diye sorar. Ho'oponopono işte o kanalı tıkayan çamuru, yani bilinçaltındaki para zor kazanılır, ben hak etmiyorum, para pistir gibi negatif inançları temizleyen bir su arıtma sistemi gibi çalışır. Güzel bir benzetme. Kanal temizlendiğinde su daha tazyikli ve bol akar. Peki bunu gündelik hayata nasıl entegre edebiliriz? Diyelim ki beklenmedik bir fatura geldi ve mideme bir kramp girdi. O tanıdık endişe dalgası yükseldi. O anda ne yapmalıyım? O panik anında bu felsefeyi nasıl hatırlarım? Kaynakların bu konuda çok net adımlar sunuyor. İlk ve en önemli adım, duyguyu tanımak ve ona izin vermek. Kaçmamak yani. Asla. O endişeyi, korkuyu, belki de suçluluğu hissetmekten kaçınma. Onu bastırmaya ya da yok saymaya çalışma. Vitali'nin dediği gibi, ne kadar çok duyguyu hissederseniz o kadar iyi temizlenir. O duygu, temizlenmesi gereken verinin yüzeye çıkmış halidir. Onu bir düşman değil, bir temizlik fırsatı olarak gör. Bu yaklaşım bile başlı başına bir devrim. Genellikle negatif duygulardan hemen kurtulmaya çalışırız ama sen diyorsun ki hayır, o duygunun içine gir, onu hisset çünkü o senin temizlik malzemen. Tam olarak bu. Peki, duyguyu hissettim. Sonra Sonra ikinci adım olarak o duyguya ve o finansal duruma odaklanarak 4 cümleyi içtenlikle tekrar edersin. Bu endişeyi ve bu faturayı hayatıma çeken içimdeki anılar için özür dilerim. Lütfen bu anıların kaynağını temizle ve beni affet. Bu temizlik fırsatı için teşekkür ederim, bu süreci ve kendimi seviyorum. Bunu birkaç kez tekrarladığında o duygunun yoğunluğunun azaldığını, o krampın çözülmeye başladığını hissedersin. Bu, bir çeşit acil durum zihinsel duşu almak gibidir. ve sanırım üçüncü adımda o temizlenen alana yeni bir tohum ekmek. Yani zihniyeti bilinçli olarak değiştirmek. Hayatımda zaten bolluk var ve daha fazlası her an bana doğru akıyor gibi bir onaylamayı benimsemek. Aynen. Kaynaklar bu düzenli pratiğin bilinçaltındaki o eski kireçlenmiş kodları silip yerine bolluk ve güven enerjisini yerleştirdiğini belirtiyor. Aynen öyle ve bu pasif bir şekilde oturup paranın gökten yağmasını beklemek anlamına gelmiyor. Bu çok aktif bir içsel süreç. Sen paranın sana akmasını engelleyen içsel dirençlerini, o görünmez barajları ortadan kaldırdığında hayat sana fırsatları daha net göstermeye başlar. Mesela Belki aklına parlak bir iş fikri gelir, belki unuttuğun bir yerden para gelir, belki de harcamalarınla ilgili daha bilgece kararlar alırsın. Kanal temizlendiğinde evrenin sana bolluğu ulaştıracağı yollar sonsuzdur. bu soyut kavramları biraz daha somutlaştıralım. Çünkü kaynakların ilham veren bazı gerçek hayat hikayelerinden bahsediyor. Mesela şu Sedona vakası var. İş yerinde gerçekten zorba, sürekli eleştiren bir patronu olan bir kadın. Evet, Bu ilişkiyi düzeltmek için Ho'oponopono uygulamaya başlıyor. evet ve hikayenin en can alıcı noktası şu. Kadın patronunu değiştirmeye çalışmıyor. Patronu hakkında dua etmiyor ya da onun değişmesini beklemiyor. Tamamen kendine dönüyor. İlginç. Patronuyla ilgili hissettiği öfke, hayal kırıklığı ve stres için o 4 cümleyi tekrarlıyor, sorumluluğu alıyor ve bu deneyimi yaratan benim içimdeki program nedir diye soruyor. Dinleyen birinin aklına şu gelebilir, benim de geliyor açıkçası. Yani ben sadece kendi kendime 4 cümle söyleyeceğim ve benim zorba patronum bir anda bir meleğe mi dönüşecek? Bu durum basit bir pozitif düşüncenin ötesinde nasıl bir mekanizmayla işliyor? Çünkü kulağa neredeyse sihir gibi geliyor. Bu şüphe çok doğal ve yerinde. Bu sihir değil, bu kuantum fiziğinin temel prensiplerinden biri. Bizler birbirine bağlı enerji alanlarıyız. Senin bir kişiye karşı olan içsel enerjin değiştiğinde, o kişinin sana olan tepkisi de kaçınılmaz olarak değişir. Enerji değişimi yani.
Evet, kadın patronuna gönderdiği bilinçaltı öfke ve direnç sinyallerini temizleyip yerine sevgi ve kabul sinyalleri göndermeye başladığında patronun ona olan davranış kalıbı da kırılıyor. Ve hikayenin sonucunda ne oluyor? Ne oluyor? Patronu kadına destek olmaya başlıyor ve 6 ay içinde ona büyük bir terfi veriyor. Kadın dış dünyayı değil, iç dünyasını değiştirdi ve realitesi de buna uyum sağladı. Ve tabii ki en güçlü kanıt Doktor Joe Vitale'nin kendi kişisel yolculuğu. Kendi ağzından duyuyoruz. O hissi biliyorum. Evsizdim, fakirlik içindeydim, mücadele ettim. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bolluk hakkında konuşmak bankada param varken, her şey yolundayken kolaydır. Tabii ki. Ama bunu evsizken, bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmezken hissetmek ve uygulamak, işte asıl zihinsel devrim bu. Bu, tekniğin sadece iyi hissederken değil, en zor anda bile işe yarayabildiğini gösteren sarsıcı bir kanıt. Kesinlikle. O hikayede büyüleyici olan şey bu. Vitale, o evsizken hissettiği çaresizliği, korkuyu, utancı bastırmak yerine onları temizlemek için bir yakıç olarak kullandı. Bu çaresizliği yaratan içimdeki anılar için özür dilerim, lütfen beni affet diyerek o en karanlık duyguları arındırdı. İşte dönüşüm tam olarak o anda, o en dip noktada başladı. Vay canına. Bu hikayeler bize Ho'oponopono'nun sadece pasif bir iyi hissetme yöntemi olmadığını, aynı zamanda somut, ölçülebilir sonuçlar yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Peki tüm bunları duyduktan sonra ama ben bu işe nereden başlamalıyım diye soruyorsun. O ilk adımı atmak, bu bilgiyi günlük bir alışkanlığa dönüştürmek en zoru. En zoru ama en önemlisi. Neyse ki kaynakların tam da bunun için harika, pratik bir mini meditasyon örneği sunuyor. Bu güne başlarken veya o endişe anları bastırdığında yapabileceğin 5-10 dakikalık bir pratik. Evet, bilgiyi eyleme dökmek en kritik adımdır. Bu basit pratik, o teorik bilgiyi alıp hücresel düzeyde deneyimlemeni sağlar. O zaman adımları bir gözden geçirelim. İlk olarak hazırlık. Rahat bir yere otur, belki bir sandalye ya da minder. Gözlerini kapat ve sadece birkaç dakika boyunca sakince nefes alıp verişine odaklan. Dış dünyayı bir anlığına unutmak, Aynen, dış dünyayı, yapılacaklar listesini bir kenara bırak, sadece sen ve nefesin. Bu bile zihni sakinleştirmek için yeterli. Ardından mantralar geliyor. 4 sihirli cümleyi, yani özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum cümlelerini acele etmeden, yavaşça ve her birinin anlamını hissederek tekrar etmeye başla. tüm endişelerini, korkularını nazikçe erittiğini, arındırdığını gözünde canlandır. Bu, zihnine görsel bir çapa atarak pratiğin etkisini derinleştirir. Sonra seni seviyorum derken o altın ışığın ve sevgi enerjisinin tüm bedenine, her bir hücrene, organlarına yayıldığını hisset. Vücudunun sevgi ve bolluk frekansıyla titreştiğini hayal et. Bu, kendini bolluğa layık görme ve o frekansa uyumlanma anıdır. Şu anki maddi sıkıntılarım için özür dilerim, lütfen beni affet derken de o sıkıntılı gri enerjinin her nefes verişinde vücudundan çıktığını ve yerine o parlak ışığa bıraktığını hisset. Ve son adım, belki de en önemlisi, bırakmak. Cümleleri birkaç tur tekrar ettikten sonra her şeyi bırak. Sadece birkaç dakika sessizce otur, nefesini takip et ve ortaya çıkan o huzur, ferahlık ve dinginlik hissini kabul et. Hiçbir beklenti olmadan, bir sonuç beklemek, bir şeyi oldurmaya çalışmak yok. Sadece yaptığın temizliğin getirdiği o boşluk ve rahatlama hissinin tadını çıkar. Bu kadar. Tıpkı her gün dişlerimizi fırçalamak gibi bu da bir zihinsel hijyen pratiği. Bu 5-10 dakikalık günlük yatırım, zamanla bilinçaltındaki o eski, kireçlenmiş kıtlık inançlarını yavaş yavaş aşındırabilir ve yerine yeni verimli bir toprak hazırlayabilir. Kesinlikle. O kanalı her gün bir fırçayla temizlediğini düşün. Başta çok çamur çıkabilir ama zamanla suyun daha berrak ve daha güçlü aktığını fark edersin. Kısacası, Ho'oponopono, bolluğun dışarıda avlanacak bir şey olmadığını, aksine içerideki engeller temizlendiğinde zaten doğal olarak ortaya çıkacak bir potansiyel olduğunu öğretiyor. İçerideki potansiyel. Evet. Sorumluluk alarak, affederek, şükrederek ve sevgi göndererek kendi finansal realitenin mimarı olabileceğini söylüyor. Kanal zaten orada, tek yapman gereken akışı engelleyen kendi içsel kalıntılarını temizlemeye niyet etmek. Zihinsel temizlik pratiğini hayatının sadece finansal alanında değil, belki de zorlandığın bir ilişkin, sağlığın veya kariyerin gibi başka hangi alanlarında denemeyi düşünürdün? Çok iyi bir soru. Zihnindeki hangi eski programlar, artık vadesi dolmuş hangi inançlar, farklı ve daha iyi bir sonuç için senden temizlenmeyi bekliyor olabilir? O ilk adımı atmak, bu bilgiyi günlük bir alışkanlığa dönüştürmek en zoru. En zoru ama en önemlisi. Neyse ki kaynakların tam da bunun için